Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam, nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyiz biz de, ne yapalım? Yani iyi olmaya çalışıyoruz diyelim yine. Yalı Çapkını 27. bölümü konuşacağız. Abiler, öncelikle bölümü beğendiniz mi? Şimdi öncelikle tempo olarak son birkaç bölüme göre gayet iyi bir bölümdü. Kesinlikle. Yani o konuda bir sıkıntı yok. 14. bölümün neredeyse kopyasıydı. Sadece sahneler değişmiş. Ama sadece benim kafama takılan bir konu var. Ona da birazdan değiniriz. Karakter motivasyonları bana çok eksik geliyor. Yani Seyran babasının evinde neredeyse babası tarafından öldürülecek, sesi çıkmıyor. Ferit bir el kaldırdı diye yani bütün aileyi karıştırdı. Bu bir sıkıntı. Veya Kazım'ın sanki bu tazminat alma olayını yeni öğrenmiş gibi sonrasında Halis'e meydan okuması falan bana çok eksik karakter motivasyonu olarak geliyor. O nedenle hikayenin genelinde ve bu bölüm genelinde bir tutarsızlık olduğunu düşünüyorum. Genel olarak tempo bazında beğendiğim bir bölüm oldu. Ama karakter motivasyonlarıyla birlikte genel hikayeye baktığımızda bence çok eksik ve yanlış bir bölümdü diyebilirim. Ben de bölümü beğendim. Evet, gerçekten 14. bölümün bir kopyasını yaşadık ve 14 ile 27 arasındaki bölümlerin aslında çok da fazla gerekli olmadığını anlattılar bize. Bu açıdan yeni bir sayfa açmayı denediler. Keşke geçen hafta yaptıkları o ön izleme reklam tanıtımlarını bu haftaya saklasalardı. Daha iyi bir dönüş alabilirlerdi ya da onu yaptınız diyelim, bu hafta da aynılarını yapıp benzer bir şey alsalardı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu bölümden güzel ön izleme de çıkabilirdi. Özellikle Ferit'le Seyran'ın konuşmaları olabilir, Halis Ağa'yla Kazım Ağa'nın konuşmaları olabilir yıldaki. Gerçekten güzel sahneler vardı ama şöyle bir şey oldu. Ben gerçekten her seyirci gibi dejavu yaşadım. Bunları biz gerçekten görmüştük ve biraz kendimi kandırılmış hissettim hocam. Ama yine de tek bölüm bazında değerlendirirsek uzun zaman sonra Ferit'in psikolojik durumunu çok güzel yansıtan keyifli bir bölüm izledik ve ekran süreleri de doğru ayarlanmıştı. Geçen bölüm demiştik ya, Ferit Korhan karakteri üzerine yoğunlaşılırsa aslında bölümler düzelir demiştik. Biz yine Ferit'i izledik aslında. Çünkü hakikaten bütün duygularını yansıtabilen bir karaktere bürünmüş durumda. Bir de Mert Ramazan'ın da gerçekten. Mert Ramazan'ın oyunculuğunu takdir etmek lazım. Bu kalemun gibi hocam. Başladığımız zaman da bayağı bir beğenmiştik. Burada onun da payı çok büyük yani. Kesinlikle. Şimdi bölüm şöyle, Ferit'in bölüm başında kaldırdığı el suratında patladı. Aslında böyle bir kurguya sahip bir bölümdü. Ferit'in de hem yalnızlaşması hem psikolojik olarak da tamamen çöküntüye uğramasıyla aslında bölümün de sonuna geldik. Benim anlamadığım şey şu: Ferit Korhan karakterinin psikolojik anlamda bu kadar manipülasyona açık bir adam olmasını ben anlamadım. Çünkü o tokadı yediğinde Kazım'dan, Ferit Korhan dediğim bir karakter, özellikle dedesine de bu kadar güvenen bir karakterken kalkıp Kazım'la yüz yüze gelmesi lazım normalde. Belki bölüm tutarlılığı açısından olabilir. Çünkü Ferit'in ruhsal değişimini görmemiz lazım. Ama bu tek bir bölümle olacak bir iş değil diye düşünüyorum ben. Bence burada şöyle bir sıkıntı var. Ferit zaten o tokatı yiyeceğini biliyordu. O hareketleri, tavırları Kazım gibi birine yaparsan o tokatı yiyeceksin diye büyük ihtimal. Bir de Seyran'ı hakikaten seviyor yani. Çocuk hala Seyran'a karşı ilgili. Seyran hala böyle bir şey cesaret edemeyeceğini, kendisinden ayrılmayacağını düşünüyor. Ama artık Kazım'ın da işi ciddiye dökmesiyle birlikte korktuğu için, yani orada Kazım'a yumruk atamaz, bir şey diyemez, orada hakaret edemez ki. Zaten Kazım'a en yüksek perdeden diyebileceği en ağır şeyleri de dedi yani. Dedi ama şöyle bir durum oluştu. Halis'in karşısındaki o ezikliğini Kazım'ın karşısında da hissetti. Onun öyle olmaması gerekmez miydi? Büyüyor ama ya günün sonunda babası, bir şey diyemez. Bir de samimiyette var aslında. Kazım papasını seviyor Ferit. Yani sevmiyor değil. Orada bence bir saygısızlık yapmak istemedi. Yoksa Ferit Abidin'i dövmüş bir isim yani, bu bölüm gördük. O zaman Kazım'ı orada gayet iyi pataklayabilirdi ama saygısından dolayı, aldığı aile terbiyesinden dolayı yapmadı. Ya tabii ki pataklamasını beklemiyordum ama kalkmasını ve karşılıklı kalmalarını ben bekledim. Olabilir, olabilir. Ya Seyran'ı aslında gelecek bölüm fragmanında da gördüğümüz gibi tekrar ayağa kalkıp gel benimle, hani gidelim buralardan, her şeye rağmen biz beraber olabiliriz. Kimse zaten dostumuz değil, herkes arkamızdan iş çeviriyor muhabbetine getirip kendisine bir mağduriyet yaratabilir aslında. Bu durum onun işine gelecektir. O yüzden kasıtlı olarak o sahneyi öyle yazmışlar. Tabii ki de bence de bir hafif sıkıntı vardı. Ama dizinin genel tutarsızlıklarına baktığımızda bu olay çok da şey değil. Bir de gerçekten insanı bu bölüm bir kişiye en çok yakınları zarar veriyor. Örneğin Abidin olayını ifakatten öğrenmesi olsun. Daha sonrasında Kazım papasının Seyran'a yaptıklarının aynısını Ferit'e de tokat şeklinde yapmasının sonuçlarını gördük ve Şamaroğlan'ına döndü Ferit kaç bölümdür. Gerçekten muhabbetini çok beğenmediğimi düşünüyorum ben. Şimdi atıyorum, sen şiddet sahnesiyle geçen bölüm bitirdin. Bu bölümde şimdi işte şiddete başvuran birini şiddetle
susturalım şeyi alt metni bana çok geçmiyor yani. Bu yöntem değildir. Ama şu bölüm şunun açılımını yaptılar. Gerçek hayatta bunlar birbirlerini tedavi etmişler Seyran'la. Artık onu yavaş yavaş görebileceğiz yani. Beraber ikisi de ailelerinden çektikleri yolu kendi ailelerini kurarak aslında kendilerini terapi edecekler. Yani tedavi edecekler diyorum hocam. İfakat'in artık oyununun yavaş yavaş sistematik olarak ileriye taşınmasını gördük. Resmen oyunu kuruyor ya. Çok güzel kurdu Oyun ama. kurucu. Tezgahı çok güzel kurdu yani. Bütün çatışmayı halletti yani, helal olsun. Nakış vallahi. nakış işledi yani. O konuda şöyle bir durum var. Hani biz bunu zaten 2 incelemeleri de konuşuyoruz. İfakat karakterini ve Mert Ramazan Demir'i ve Afra'nın uyumunu diziden çıkarın. Dizi gerçekten hiçbir şey yok içinde. Öyle bir duruma gelmiş durumda şu an dizi. Her zaman öyleydi zaten. İfakat'in kurduğu oyun gerçekten hani her taraftan 360 derece oyun kurdu. Hem Zerrin kanadını kurdu. Zerrin kanadına Kazım'ın kanadını arkada idare etti. Abidin'i kurdu. Bir masajı Halis'i halletti. Bir masajda Halis'i halletti. Bir de üstüne yetmedi. Gitti Latife oyun kurdu. Yani İfakat tek bölümde bütün çatışmayı resmen hani ortasında konumlandı diyebiliriz. Ben 14. bölüme geri dönmemiz hakkında şöyle düşünüyorum. Aslında ben de sizin gibi düşünüyordum öncesinde. Bu 12 bölümü biz niye izledik? Fakat şöyle bir durum var. Tabii ki bu Pelin olaylarının devreye girmesi falan, bunlar bir sürü işte serteller falan girdi ama bu 12 bölümde İfakat'in durumu da sanki biraz cephesel olarak değişti. Bunun sanki zemini biraz 12 bölüm tabii bunun için çok fazla. Bardağın dolu tarafından bakarsak belki buna yol açıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sadece o değil bence. Bu 12 bölümde değişen en önemli şey Ferit'in Seyran ve ailesine olan yaklaşımıydı. İlk 14 bölümde, özellikle 13 bölümde, 14. bölüm hariç Ferit'in Seyran'la daha yakın temas kurmak istediği bölümler izlememiştik. 15. bölümde Seyran'ı alıp kaçırıp tekrardan yalıya getirdikten sonra Ferit'i Seyran'ın üstüne titreyen bir şekilde sürekli hadi ne zaman yatacağız, ne zaman kalkacağız diye bir karakter olarak gördük. Vurulma sahnesini gördük. Kazım ile olan samimiyetinin derinleştiğini gördük. O yüzden Ferit'in aslında Kazım ve Seyran'a karşı birazcık ısındığını gördük. Az önce arkadaşımın dediği o zemin hazırlama muhabbeti karakterlerin gelişimi açısından makbul oldu. Şu yorumu anlarım ama çok doğru bulmam. Ya madem 14. bölümdeki gibi bir senaryo yazıldı, o zaman geri kalan bölümleri niye izledik? Çünkü geri kalan bölümleri izledik ki karakterlerin dönüşümleri, gelişimleri ve duygusal reaksiyonları 27. bölümde daha diri hissedilsin. Ama maalesef bu bölümdeki bazı motivasyon eksiklikleri nedeniyle senaristin yapmak istediği şey bana çok geçmedi. Senaristin gitmek istediği yolu zaten anlıyorsun kafanda şablona oturttuğunda. Ama şöyle bir durum da var. Bahsettiğimiz gibi evet zemin iyi hazırlandı ama 12 bölüm bunun için çok fazla. 12 bölümde aralara bir sürü yan hikaye serpiştirilebilirdi. Bu yüzden de açık kalan yan hikayeleri düşündüğümüzde hani bu eksileri daha ağır basıyor. Ama bunun evet güzel tasarlandığını söyleyebiliriz. Türkiye'de bölüm süreleri çok fazla hocam. Tabii. Yıl Çapkını'nda birazcık şöyle bir sıkıntı oldu. Yılbaşındaki bölüm bence dizinin senaryosuna çok ket vurmuştu. Her şey çok iyi gidiyordu. 15'te çok böyle özel bir bölüm yaptılar ve realiteden orada koptu dizi. O hafta yılbaşı olmasa İşte çok ne farklı olurdu acaba? olurdu. Çok merak ediyorum yani. Hiç o tematik bölümü çekmezlerdi aslında. Bence çok farklı olurdu. Kartepe bölümü falan da gereksizdi zaten. Ya en kötü bölümlerden biriydi ya Kartip. Ne gerek vardı abi böyle bölüme ya? Tematik bölümler çok saçma geliyor bana. Yine her bölümde aşina olduğumuz bir masa sahnesiyle karşılaştık. Bu masa sahnesinde yine bütün taşlar döküldü. İfakat Latifi yedi adeta o masada. Daha sonrasında Kazım'la ilk atışma Halis'le gerçekleşti. Masa sahnesi ilk defa seyransız olarak toplandı. Günün sonunda da bir kaos çıkardı o masa. Bu masa sahnesi ve daha sonrasında dizinin son sahnesinden bir önceki sahne olan Kazım Halis yüzleşmesiyle alakalı şöyle bir şey var. Sen 2 bölüm önce artık hikayelerin babadan oğula geçiş, durumlara yol açtığını, hikaye arka olarak buna hizmet edildiğinden bahsetmiştin. Bu dizide de şu anda şunu görüyoruz. Bölüm içinde bile dede torun, burada baba oğul yok, dede torun olayları çok gözümüze çarpıyor. Dedenin yaptığı bütün hareketleri biz torunda da görüyoruz. Bölüm içinde bunlar. Örnek veriyorum. Abidin'le Ferit'in kavga olayı, Latif Halis olayı. Bak aynı bölüm içinde oluyor. Daha sonrasında Halis'in bu kadar sivri dilli, bu kadar bel altı, gerçekten sinir bozucu konuşmalarını Ferit'te kaç bölümdür görüyoruz. Dededen toruna aslında bir hikaye arkı var. Dede hikayesi bize spoiler veren de bir hikaye gidişatı açısından. Doğru değil mi bu? Doğru. Bu bir yöntem midir? Tabii bu paralel hikaye yazma yöntemidir. Bunu bazen kurguyla da sağlayabilirsiniz ama senarist bunu kendi taslağı üzerinden ilerletiyor ve bunu da bu bölüme kadar fena da yedirmedi. Ancak fanların bu çok hoşuna gitmiyor. Her bölüm bu kadar çok olması. Bir bölüm babasıyla Ferit'i, bir bölüm dedesiyle Ferit'i özdeşleştiriyorlar ya da eşliyorlar diyelim. Kadınlar arasında da bir şeyler oluyor. Babasıyla pek eşlemediler sanki ya. Yani sadece Yalı Çapkını mevzusu. Ama yoksa bence Ferit Orhan'a hiç benzemiyor.
benzemiyor. Aralarında sıfır benzerlik var. Karakter bazında, duygusal tepkiler bazında bence hiç benzerlik yok yani. Şimdi o yüzden de hani bu paralel hikaye her bölümde olması bence seyircileri çok hoşuna gitmiyor. Hatta tepkileri de vardı. Günger hep niye paralel yazıyorsun falan diyordu insanlar sosyal medyada. Ama hani farklı bir tekniktir, denenebilir. Bence tutar. Bir de bölüm süreleri çok uzun olduğu için aslında orada da bir derinlik yakalamaya çalışıyor kendi açısından hikayeyi arka oturtarak. Sen ne diyorsun abi? Şimdi şöyle bir şey var. Bu Türkiye'de sosyolojik de bir tespittir. Bazı dedeler bazı torunlarına çok düşkün oluyorlar. Ve onları aslında soylarının devamı olarak görüyorlar. Her ailede vardır böyle torunlar. O nedenle Halis Ferit'in üstüne çok düşüyor. Daha önce de işte Fuat'a yaptığı muameleyi falan gördük. Ferit'i soyunun devamı olarak görüyor. O nedenle zaten Halis'in Ferit'e olan o ilgisini, sevgisini anlayabiliriz. Adam kalpten gidecekti yani torununa vurduğu için. Ferit özelinde de şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Şimdi o ailenin şu an bu konforu yaşamasının tek sebebi Halis Korhan. Ve Ferit Halis'i bir idol olarak görüyor. Çünkü babadan bu zamana kadar yeterli ilgiyi görememiş ve aynı zamanda babayı idol olarak almamış. Çünkü baba idol olarak alınabilecek bir adam değil. Yani bu benim atam diyebileceği bir insan değil Ferit gibi bir karakter için. Ki dedesi bile pısırık olarak görüyor aslında. Aynen öyle. Fuat mesela babasına benziyor ve Fuat'ı da pısırık olarak görüyor Halis. Ama Ferit'e karşı öyle bir tavrı yok. O yüzden nasıl ki Halis Ferit'e soyunun devamı olarak görüyor ve üstüne düşüyor. En çok sevdiği kişi Ferit. Ferit'in de o ailede en çok sevdiği, en çok ısındığı ve idol olarak aldığı kişi Halis. O yüzden ikisi arasında özel bir bağ var. Ben ilk defa yerli bir dizide dede ve torun arasında bu kadar kuvvetli bir bağ olduğunu görüyorum. Güzel bir bence örneklem oldu bu dizi genelinde de. Sadece şu birazcık beni rahatsız eden bir durum. Ferit karakteri Halis'i çok kopyalıyor ama aralarında bir dönemsel fark var. Yani Ferit'in karakterleriyle Halis gibi tavırlar takınması çok uyuşmuyor gibi. O bana biraz geçmiyor. Yoksa tabii ki Halis'e benzeyebilirsin. Onun eylemlerini kopyalayabilirsin. Bu her erkek çocuğunda olan bir şeydir. Çünkü atan sonuçta senin ve ona benzemek istersin. Bilinçsiz de benzersin. Ama birazcık sanki yani o gerek giyim tarzı olsun, gerek söylemleri olsun, gerek dönemsel farklılıklar olsun. Ferit'in Halis gibi davranmaya çalıştığı bazı noktalar bana geçmiyor. Özellikle Abidin muhabbetinde mesela çok geçmedi ve çok incitici, çok ağır konuştu. Pek Ferit'in diyebileceği şeyler değildi açıkçası. Abidin demişken o zaman Abidin oldu. Suna ilişkisini Ferit öğrendi. Çok inanılmaz bir tepki gösterdi Abidin'e. Abidin günün sonunda işi bırakma kararı aldı. Öyle bir psikolojik yara da açtı Abidin'e bu durum. Bir de onun öncesinde bu olaylar olmadan önce her dizide gördüğümüz klişe o güven sahnesini gördük çardakta. Bir sarılma, bir güven. Tek güvendiğim kişi sensin derken hemen ertesi dakikada bir ifakat konuşması, tak hemen Ferit'in parlaması falan buraya geldik. Bu durum neye yol açacak? Şimdi öncelikle Ferit de haklı, Abidin de haklı. Yani Abidin'in ya sevdim oğlum sevdim dediğin sahne... Adam gibi sevdim dedi. Adam gibi sevdim dediği sahnede gerçekten abiyle empati kurduk. Yani o kendimizi onun yerine koyduk ve evet sevebilir yani. Ayrıca sen demiştin yine geçen bölümde. Total kitlenin empati kurması için abinin bu kadar yalnızlaştırmak, ezmek aslında çok önemliydi dedin. Yani Türk milleti garibanı, ezilmişi, hor görülmüşü sever. O yüzden mesela şu anda Abidin'in düştüğü duruma eminim çoğu izleyici ısınmıştır. Çünkü ezilebildiği kadar ezildi. Bir de Ferit çok ağır konuştu hakikaten. Yani seni ailenin neden sevmediği ortada cümlesi çok ağırdı. Ama hiç beklemediği bir cevabı almış olacak ki az önce dediğin gibi adam gibi sevdim dedi. Yani senin gibi değil adam gibi sevdim. Ve üstelik şu cümle bence çok etkiliydi. Hiç değilse ben baldızımı sarhoşken dudağından öpmedim. Cümlesi çok kritikti. Ferit ile abi belki eskisi gibi yine olacaklardır ama bir daha o eski samimiyet, o eski güven duygusu aralarında oluşur mu bilmiyorum. Çünkü ikisinin de birbirine söylediği ağır cümleler vardı. Ferit'in haklı olduğu tarafta çok güvendiği bir insan tarafından aldatılmış olması. İşte baldızın sonuçta senin Suna ve en güvendiğin, en yakınındaki adam hani göz dikmiş gibi ve Ferit karakterini rahatsız eden bir durum oldu bu. Ferit tarafından da bu durumun haklı olduğu anlaşılıyor. Ben iki arada bir derede kaldım. Bence ikisi de haklı ama bu hikaye nereye bağlanır bilmiyorum. Biraz senarist için bu Ferit ile Abidin çatışması şeye benzedi. Her şeyi bozduk ya bu bölüm. Bunu da bozalım anasını satayım. Bu da kalmasın bari. Reset atacaklar her şeyi aslında. Bildiğin hani bilgisayar bir noktadan sonra çok fazla şişer ve bir noktadan sonra reset atmanız gerekir ya uzun süre kullandığınızda. Bir hafızayı tekrardan resetlemek iyidir, fabrika ayarlarına dönmek. O yüzden de Abidin'le tabii ki de bağ kurmamız çok önemliydi. Çünkü dizide bağ kuracak karakter kalmadı. Herkesten soğuttular bizi açıkçası. O yüzden önemliydi ve Abidin'in de istifa süreci de oldu. Latif'le
Elif'le konuştu falan. Gerçekten adadan ayrılan isim mi olacak kendisi bilmiyoruz. Sultan'ı öldürecekti ya. Evet, Sultan'ı öldürecekti. Yani biz hani şiddet olmasın dedikçe dizide bu bölüm iyice şiddet oldu. Kırbaç sahnesine de geliriz hocam. Şimdi abi sen biraz önce şöyle bir şey dedin. Bu bölüm güzeldi fakat bazı noktalarda benim kafamda soru işaretleri, karakter motivasyonlarında ben sıkıntı gördüm dedim. Nedir abi bu sıkıntılar? Şimdi birincisi, Seyran çocukluğundan itibaren baba dayağıyla büyüyen, defalarca şiddete uğrayan, zorbalığa uğrayan bir kız çocuğu. Büyüyor ki Gaziantep'te yemek bile yiyemiyordu. Annesiyle birlikte bir küçük odaya sıkıştırılmış, resmen artıkları yiyordu bu kız. Tabii dolaba falan kapatıyor. Böyle bir dünyası vardı. Sonrasında Halis Korhan, Gaziantep'in en tanınmış ailelerinden zengin, servet sahibi bir insanın torunu. Önce ablanı istemeye geliyor ama işte kader ağlarını örüyor ve fırsat olarak seni beğeniyorlar. Ondan sonra seninle evleniyor. Bambaşka bir kapı açılıyor, artık yalının gelini oluyorsun ve o yalıda Ferit de dahil olmak üzere herkes senin üstüne düşüyor. Yani şimdi kimseyi kandırmaya gerek yok. Şimdi burada bana geçmeyen şey şu. Her tartışmada, her çatışmada, özellikle kadın erkek çatışmalarında erkek sinirlenebilir, öfkelenebilir. Orada Ferit karakterinin elini kaldırması Seyran'a vuracağı anlamına da gelmez. Zaten kendisini de açıkladı. Ben sana asla vurmazdım Seyran. Gerekirse duvara vururdum dedi. Bunu bir örtme ama bu ya. Ben bunu bir tepki olarak karşılıyorum. Hani insanlar bazen çok sinirlendiğinde, erkekler özellikle, erkek psikolojisidir bu. O öfkesini bir yere vurarak bir şeyle atmak isterler. Orada tam karşısında Seyran vardı, bir yüzleşme sahnesiydi. O yüzden tam o noktada Seyran'a vuracakmış gibi oldu. Ama ben Ferit karakterinin Seyran'ın üstüne bu kadar düşerken ona vuracağını pek zannetmiyorum ve Seyran'ın da onu düşünmemesi gerekirdi diye tahmin ediyorum. Ama duvar yok arkada hocam. Yumruk yapardı. Öyle yani. bir sıkıntı var. Yumruk yapardı. İlla Elini kaldırdı. Yani kız orada tutmasa yiyordu tokadı ya. ben Ferit karakterinin Yerdeydi Seyran gerçekliğine aykırı olarak görüyorum. Bence vurmazdı asla. Burada onun niyetini okumaya ne gerek var? Sonuçta elini kaldırdı mı kaldırdı. Kaldırmasın kardeşim o zaman. Baban seni öldürüyordu. Ama abi biz bunu konuştuk. Babanın durumu, işin durumu. Bunu tartıştık uzun süre Yo, seninle. tartışmadık. Sen dedin ki bak neyini tartışmadık? Sen dedin ki ailede babaya karşı bakış vardır dedin. Esme'nin o bizim yine kötümüzdür, o yine bizim babamızdır bakışından bahsettin. Baba durumu burada farklı bir kesimde. Öyle bir şey yok. O zaman dizi şu... Abi sen kendine çelişiyorsun şu anda. Ben böyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Sen 2 hafta önce dedin ki baba kesmi Anadolu'da başka gözle bakılır babaya. Evet. Çünkü Esme'nin de söyledikleri günün sonunda baba neler yaparsa yapsın bizim kötümüzdür dedi. Doğru, Babaya bakış bu doğru. şekildedir. Şimdi babayla Ferit kıyası yapamazsın şu anda. Yaparsın. O zaman senarist babanın kız çocuğunu dövmesini meşrulaştırıyor. Böyle bir şey var mı? O zaman babalar kız çocuklarını dövebilir abi. Gerekirse kırbaçlayabilir. Çıkarıyor kemeri, kızın sırtına vuruyor. Meşrulaştırıyor Abi zaten. tamam. Meşrulaştırıyorsun. Ama Ferit el kaldırdı. Vurmadı bile. El kaldırdı diye. Şu an ben Ya. anlamıyorum. Bak şu an ben anlamıyorum. 17 bölümdür falan inceleme çekiyoruz. Hikayenin gerçeklik boyutunu aylarca tartıştık. Kazım gibi bir karakter varsa bunu ekranda görmemizin bir sorunu yok ki. Hayır, sen benim laflarımı yanlış yerden almışsın, cımbızlamışsın. Bak şimdi ben orada Kazım Seyran'ı dövebilir veya babalar böyledir diye bir şey demedim. Kazım karakterinin tutarlılığından bahsettim. Tamam. Anadolu'da Kazım gibi karakterler var dedim. Yok değil. Kazım gerçek bir karakter dedim. Benim demek istediğim şu değildi. Yani Kazım gerçek bir karakter. Seyran'ı dövebilir. Bunda bir şey yok ama Seyran tabii ki işte Ferit ona el kaldırdığında o eli tutar gibi bir şey, böyle bir cümle kullanmadım. Ben sadece Anadolu'da böyle bir baba karakterinin, böyle bir baba figürünün olduğunu, Kazım'ın gerçek bir baba olduğunu söyledim. Tamam. Bu Kazım'ı meşrulaştırdığım anlamına gelmez. Ben meşrulaştırmandan bahsetmiyorum. Sen şu an Kazım ve Ferit olayının gerçekliğini sorguluyorsun dizideki. Evet, çok saçma geliyor bana çünkü. Ama kendini dediğin böyle bir baba var figürü diyorsan, ailenin babaya bakışı böyle diyorsan bunu kenara alman lazım. Bizim şu an Ferit'in el kaldırmasını konuşmamız lazım. İşi sen niye ikisini bir kullanıyorsun? Çünkü burada karakter motivasyonlarında eksiklik var. Yani Seyran oraya gittiğinde babasından dayak yiyeceğini biliyor. Geçmişte de yedi. Geçmişte defalarca şiddete, zorbalığa maruz kaldı. Evet. Ferit bir el kaldırdı diye Halis'in yüzüne telefon kapatmak nedir ya? Şimdi sen diyorsun ki Kazım Ağa'nın motivasyonu zaten burada bir yere kadar vardı. Ama Ferit'teki olay aslında hani Seyran'a vurmasındaki, el kaldırmasındaki olay Seyran'ın evi terk edecek kadar büyük bir olay değildi. Bölüm boyunca da biz
biz bunu bu bölümde de gördük, hatta otopark sahnesinde konuşurken falan da. Yani hani şeyi anlamıyorum. Evde daha büyük bir dayak yiyeceksin. Bir başka yol bulurdun ya da orada kalırdın ve şimdi şey oldu, bana çok geçmedi bu tehdit olarak yani. Acaba dönecek mi dönmeyecek mi zaten Nereye dönsün abi? çaresiz kalması gerekirdi. Bir şey Abi ne bulursun. yapsın? Kenarda mı otursun? Ya hocam Gözünü Allah seveyim, böyle aşkına ya. bakmayın buna Ferit ya. Korhan metresi getirdi. Seyran'la yatak odasına soktu. Orada birlikte kanepede oturdular. Ha 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 gülüştüler. Bununla ne O alakası zaman var? evi terk etmedin de şimdi sırf şöyle bir elini kaldırdı diye mi evi terk ettin? Ferit öyle bir karakter değil, vurmayacaktı ya. Bana şu an Ferit'i aklayamazsın sen. Hayır, ben Ferit'le Bana empati şu an kuruyorum. Ferit'i aklayamazsın. Ya abi Ferit Seyran'a vurur mu Allah aşkına? Çocuk deli dana gibi aşık yani. Bence çok üstüne düşüyor. Sen geçen bölüm demedin mi? Ferit'in şiddet göstermesi olası bir şeydi. Evet, olası bir şey. Ferit şiddet gösterse dahi ben Ferit'le empati kuruyorum. O konuda sıkıntı yok. Tamam. Ama Ferit asla Seyran'a vurmazdı. Buna eminim. Şimdi sen diyorsun ki bu karakterin böyle sıkıntıları var. Kendine hakim olamadığı vakitler var. Bu karakter aynı zamanda bu kızı da çok seviyor. Okey. Tamam, bu kızı çok sevmesi onu %100 bir şekilde sağlıklı bir insana mı dönüştürüyor ki ona vurmasını engelleyecek bir noktaya getiriyor? Vurmazdı bu. Geçen hafta dedin ki Ferit gibi bir karakter şiddet gösterebilir. Meyillidir. Tabii ki gösterebilir. Tabii ki, evet. Şimdi de diyorsun ki göstermesi bana abes geliyor. Çünkü bu karakter gerçekliğine aykırı. Bir de bu hastalığın da ötesinde bir insanı çok sevdiği için yani zıvanadan çıkıp da bir şiddet göstermesi imkansız değil hiçbir insan için. Yani bu normal bir karakter için de olabilir. Bu illa Ferit karakteri için değil yani. Herhangi bir karakter böyle bir şey yaşayıp böyle bir eyleme kalkışabilir. Yani bunun doğruluğu yanlışlığı anlamında söylemiyorum ama hani bu gerçek olabilecek bir şey. O yüzden o yapmaz ya. Biz onu tanıyoruz. Culuk çok mantıklı gelmiyor bana. Şimdi bak, ben bunu geçen hafta da söyledim. Ferit Korhan karakterinin şiddete başvurması çok olağan bir şey. Seyran'a karşı da öyle. Ama ben diyorum ki ben Ferit'le empati kuruyorum ve bunun karakter gerçekliğine aykırı olduğunu düşünüyorum. Ferit'in yaşadığı birçok şeyde ben Ferit'in haklı olduğunu düşünüyorum. Bak, Ferit'in haksız olduğu, haklı olduğu bir sürü yer var. Ama sen şu anda hele şu son 2 bölümdür Ferit'le empati kurun muhabbetini sen şu an ben bunu yedim. Ben de Ferit'le empati kuruyorum. Herkes haksız, Ferit'tir. Ya böyle bakamazsın duruma. Niye abi? Niye bakmayayım? Abi o zaman her yaptığı şey bel altı yapması, insanlara sürekli kötü davranması, kötü sözler söylemesini de haklı gösteriyorsun. Sen her türlü Ferit Korhan'dır diyorsun o zaman. Yani bir insanın kötü olması onunla empati kurup kurmayacağımızı engeller. Hayır, Kaldı ki ben Ferit bundan karakteri bahsetmiyorum. kötü bir karakterde değil yani. Bakın abiler, günün sonunda sen Kazım'la da empati kurabilirsin durumdan. Zehrin'le de kurabildiğin yerler olur. Ama şu an gördüğümüz Ferit'le empati kurabilmemizin birçok kesimde sıkıntı yaşamamız lazım bence. Öyle değil mi abi? Ya şimdi hocam 2 bölümdür Ferit'le bağımızı koparttılar. Ondan önceki bölümlerde hocamın dediği gibi mantıklı bir şekilde en azından yiyorduk biz de bilinçli izleyiciler olarak. Ama artık sadece total izleyici yiyor bence bu Ferit'in durumlarını. O yüzden hani karakter motivasyonlarında genel olarak zaten bir sıkıntı vardı diye düşünüyorum. Sen niye total izleyiciyi gömüyorsun? O da izleyici değil mi? Ya, total izleyiciyi gömmüyorum değil. Şöyle bir şey var. Bu televizyonda yayınlanan ticari bir şey, hani bahsettiğimiz gibi. Ama insanlar Space Odası'nda bu dizi bittikten sonra bütün Tamam, duygularını onlar total dökebiliyorlar, değil ki hocam. ağlayabiliyorlar. Onlar bilinçli izleyici baktığımızda. Çok da güzel yorumlar yapan ve dizinin de maalesef onları hiç öyle görmediği izleyiciler var. Sen peki niye şu an totale attın topu? Hocam çünkü totalde tek kaybetmedikleri yer total kaldı Kızılcık'a göre. O yüzden orayı birkaç bölüm oynayacaklardı. Şiddet mevzuları totali çok çeker. O zaman bir dakika, Kazım Seyran'ı daha fazla dövsün, totali yükseltelim. Sen niye şiddeti Hocam meşrulaştırıyorsun? meşrulaştırmıyorum. Dizide şunlar çok önemliydi. Arada bu olaylar oluyordu ve ABC1 kitlesi de aslında tekrar birazcık onları da dönmeleri için farklı denemeler yaptılar geçen hafta sosyal medyada. O yüzden de birkaç puanlık bir artış olmuştu. Geri vitese taktı şu an. Ben sadece tek bir şey söylüyorum. Abi büyük Kızılcık fanı. Ne konuştuğunu da pek bilmiyor bence. Çözemedim yani. Fanlar benim yanımda olacaktır. Bu denli bir değişim beklemiyordum. Yok total izleyici falan. İzleyiciyi aşağılamak asla benim lügatımda yoktur. Hiç böyle şeylere girmem. Hiç huyum da değildir. Ferit Korhan karakterinin arkasındayım. Ne yaparsa desteklerim demem ama onunla empati kurabiliyorum. Sadece Ferit özelinde değil. Kazım sanki o boşanıldığında o aileden tazminat alacağını Zerrin'den öğreniyor. Yani dünyadan bir haber, öyle bir hiç haberi yok sanki. Ya para için kızını satmış bir adamdan bahsediyoruz. Bunun şeyini kurmuş olamaz mı ya hakikaten? Niye Zerrin'den öğreniyor? Ya zaten seni açıkta koymazlar. Seyran'la Ferit boşandıktan sonra da sana zaten gereken neyse verirler yani. Halis gibi bir zaten Seyran eski gelini de olsa onu yine kızı olarak görecek ve üstüne düşecek. Neyse değeri zaten sana misliyle verecek.
Kaldı ki Suna var. Suna'yı zaten yapacaklar Saffet'e. Ya mesela Halis'e ilk başlarda ağam öyle şey olmaz ağam işte hemen gideyim Seyran'la konuşayım ağam falan deyip gidiyorsun Seyran'ı pataklıyorsun. O eve gideceksin o akşam sofraya oturacaksın diye. Ondan sonra ne oluyorsa Zerrin'le konuşuyorsun ki Zerrin'le olan muhabbetinde de sanki Zerrin böyle ona Halis'le ilgili o kadar gizli sırlar vermiş ki elinde çok ciddi bir belge varmış gibi Halis'in kapısına dayanıyorsun sonra. İşte falan filan böyle Ferit'in her şeyini ortaya dökeriz. Ya döksen ne olur? Sen kimsin ya? Seni adam yerine koymazlar. Bir dakikalık işin var senin ya. İsteseler seni temizlerler. Bu yeryüzünde kalamazsın yani. Kazım'ın flörtleşmesine ne diyorsun Zerrin Hanım'la? Yani Kazım gibi karakterler zaten gerçek hayatta da yavşak karakterlerdir yani. Kızını satan bir adamdan bahsediyoruz ya. Doğru, kanını satan bir adamdan bahsediyoruz ve ne hikmetse size bir avukat bulacağız deyince kadından hemen hoşlanmaya başlıyor. Bir çay daha getir evladım diyor. Hayır, dünyadan bir haber. Zaten sen tazminat alacaksın. Biliyorsun her şeyi. Bir arsaya gözünü dikmeyi biliyorsun. O arsayı kendine almayı biliyorsun. Koskocaman şirkette kendine oda ayırtmayı biliyorsun da bunu mu bilmiyorsun? İlk defa mı jeton düştü yani? O yüzden bölüm genelinde bir tutarsızlık hissettim. Onun dışında da son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Saffet İhsanlı'yı gördük. Yeni bir aile dahil oldu diziye. Yeni bir hikaye dallandı o tarafta. Bir de onun dışında tabii ki haftaya muhtemelen diziye girecek Baran Bölükbaşı'nın canlandırdığı Tarık karakterini göreceğiz. Bu da torun Saffet'in abisini oynayacak. Ve şöyle de bir şey konuşuluyor. Bu isteme muhabbetleri ve tanışma muhabbetleri gerçekleştiği sırada da diziye yeni dahil olacak karakterimiz de Seyran'dan etkilenecek. Ve daha sonrasında aslında Ferit, Seyran biraz da Tarık'ın devreye girmesiyle bir kaos çıkacağı konuşuluyor ileriki bölümlerde. Ya yeter kardeşim. Bu ne Seyran Ferit kaosuymuş ya. Şu ikili bir mutlu olamayacak mı ya? Tamam sürekli çatışma. Hani bunu da ben dedim ya işte dedim ya bu ikilinin arasında sürekli çatışma olması lazım bir izletsin. Kardeşim tamam yeterince çatışma oldu. Bir iki bölümde şöyle bir mutlu aile tablosu izletin bize ya. Bunlar evli miydi, barklı mıydı yoksa uzak iki yabancı mıydı? Yatak odasında iki karı koca olarak bile görmedik biz bunları ya. Efe karakterini de bunun için eklemediler mi başında? Sonra hiç işlemeden çıkarttılar. Şimdi akılları başlarına geldi. Pelin'den çok dilleri yandı. O yüzden böyle bir karakter ekleyip aslında hani Seyran, Ferit ve Tarık karakteri arasında bir aşk üçgeni kuracaklar. Bıktık üçgenlerden ya. Hakikaten ya bu ne kardeşim? Dizideki herkes de ruh hastası. Küçük Saffet'te de ruh hastalığı var. Evet yani. ya hani Gülseren Budayıcıoğlu şey yapmış. Bütün ona danışan hastaların herhalde en beğendiği hastalıklarını diziye entegre etmiş ya bu dizinin dizide. tek normal karakteri Latif ya. Müthiş bir adam. Bu arada çok da iyi oynadı Latif'i canlandıran oyuncu. Orada Latif'in ifakata hani böyle hafif masum bakışları ah beni yaktın der gibi bakışları çok içimi sızlattı. Latif'e bayılıyorum. O ezilmişliği yani o yola da en çok aslında övülmeyi hak eden kişiyken ifakat yüzünden Halis de ters düşmesi beni üzen şeylerden biri oldu. Halis de beni hırpalıyor ya. Hocam ilerleyen bölümlerde hatta şunu çok merak ediyorum şu görüşünüzü. Biraz beyin fırtınası yapalım. Şimdi de Ferit ayağa kalkacak. Peki Seyran'a gel gidelim dediğinde Seyran o evden gidecek mi gitmeyecek mi? Yani şimdi bu kadar şey yapan bir karakterin o eli tutması da pek sahici olmaz herhalde. Bence ben Seyran'ın yerinde olsam bir tüfek falan alıp Ferit'i vururdum. Çünkü Ferit el kaldırdı abi. Nasıl ya? Ferit nasıl el kaldırabilir? Seyran'ı sadece babası dövebilir. Babası öldürebilir. Seyran buna okey. Razı zaten. Ya el kaldırmak nedir abi? Ne kadar büyük bir olay ya. Çok yanlış düşünüyorsun. Çok yanlış düşünüyorsun. Babası öldürebilir abi. Kocası el kaldıramaz. Zaten vurmayacaktı çocuk. Ya şu an iyice sıvadın. Çok saçma. Hayır. Hayır hocam. Hocam ben de bir yorum yapmak istiyorum. Sen şiddeti meşrulaştırıyorsun. Böyle bir şey Sıvama, olamaz. sıvama. Şiddeti Yapma, meşrulaştırıyorsun. sıvama. Hocam bundan sonraki yorumlarımı Total'e göre değil ABC1'e göre yapacağım. Teşekkür ederim. Ben de yanımda durduğun için sana teşekkür ediyorum kardeşim. Bölümler belki ileride düzelir mi bilmiyorum ama 14'ün aynısını izledik. Karakter motivasyonlarını biraz iyi yazın gözünüzü seveyim ya. Teşekkürler abi. Biz teşekkür ederiz. Bizleri takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.